Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Harika bir doğal saç boyası tarifiyle karşınızdayım. Özellikle saçlarında beyazları çok olanlar için hazırladım. İstek üzerine hazırladım bu videoyu. Çivit otu ile doğal saç boyamayı çok beğenen ama çivit otu bulamayanlara alternatif harika bir bitkisel saç boyası tarifi oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Böyle dipten uca eşit bir boyama. Tabii bu dipten uca eşit boyamada boyayı sürme şekliniz de çok önemli. Benim saça kına sürme videomdaki gibi sürmenizi öneririm. Bakın şöyle diplerini de göstereyim. Bu arada saçlarım çok kaşınıyor. Yeni saçlarım yola çıkmış, geliyorlar. Saç kaşıntısı. Eğer saçınızda kızarıklık, sivilce, yara yoksa alerji değildir. Yeni saçlarınız geliyor demektir. Saçlarımın içi yeni saçlarla dolu, inanın. Minik minik saçlar çıkmış. Bu arada çok güzel bir doğal şampuan yaptım. O da saçlarımı bir ayda ormana çevirdi diyebilirim. Şimdi ben bugün harika bir bitki kullanacağım. Mavi kelebek çayı. Mavi kelebek çayını şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel bir çay bu. Bunun ile sadece kınayı karıştıracağım. O kadar muhteşem bir şey. Şöyle bakın, kelebeğe benziyor yaprakları. Bir kavanozun içerisine biraz mavi kelebek çayı alıyorum. Saçıma göre aldım ve üzerine kaynar su, sıcak su ekliyorum. Ve şöyle bakın, hemen mavi rengini vermeye başlıyor. Bir de kapak kapattım üzerine. Bakın gittikçe mavileşiyor. Bu su soğuduğunda kınamı bununla karıştıracağım. Şimdi yanına bir kavanoz daha hazırlıyorum. Şöyle küçük bir kase kadar koydum, yarım litrelik kavanoza. Üzerine kaynar suyu, sıcak suyu koydum. Kapağını kapattım. Soğumasını bekliyorum. Soğuduktan sonra kına ile karıştıracağım. Bakın soğudukça harika bir renk vermeye başladı. Şöyle bir arada karıştırıyorum. Bütün yaprakların rengi, mavi rengi suya çıksın diye. Mavi kelebek çayı antioksidan özellikli harika bir çay ve saçlara da gerçekten çok güzel bakım yapıyor. Kınanın kızıllığını alıyor, bakın masmavi oldu. Bunun birazcık fazla koymuşum. Bu daha böyle koyu mavi, saks mavisi gibi. Diğeri biraz daha açık olmuş. Bunu zamanla kendiniz miktarını saçınıza göre ayarlayabilirsiniz. İyice soğumuş. Soğuduktan sonra ben bunu şöyle bir süzüyorum. Bakın biraz döküldü ve sildim. Peçete hemen masmavi oldu. Şöyle 125 gram kadar kına koyup mavi kelebek çayımla bu kınayı iyice karıştırıyorum. Azar azar ekleyelim. Birdenbire eklersek çok sulu olabilir. Yaprakların suyunu da iyice sıkıp alıyorum. Kınayı şöyle karıştırıyorum. Mavi kelebek çayı içiliyor. Bilinen yan etkisinin olmadığı söyleniyor. Yine de çok sık içmeyin eğer içenler varsa. Karışımımı güzelce hazırladım. Üzerine bir streç geçirip şöyle 1 saat dinlendiriyorum. Biraz koyulaşmış. Çok az mavi kelebek çayı ekliyorum. Mavi kelebek çayımın bu kalan suyunu da banyoya götüreceğim. Orada saçıma sürmekte zorlanırsam, koyu gelirse bir miktar daha ekleyerek açabilirim. Gayet güzel görünüyor. Güzel de karışmış, iyice erimiş kına. Şimdi ben bunu saçlarıma sürüp 4 saat ile 6 saat arasında bekleteceğim. Eğer uzun bekletirseniz kızıla doğru gider. Kızıl istemiyorsanız o yüzden 4-6 saat arası bekletip yıkayın. Bu kadar arttı. Saçıma sürdüm. Mavi kelebek suyumdan da bu kadar arttı. Şimdi ben bunun üzerine bir streç yapıp buzdolabına koyacağım bunu. Ertesi gün saçıma ikinci kez hemen sürmek istiyorum. Bakın şöyle saçlarımı yıkadım. Uyuyakalmışım ben. Saçıma bunu sürdükten sonra maalesef 7 saat bekledi saçımda. O yüzden hafif kızıla doğru gitmiş. Dediğim gibi eğer kızıl olmasını istemiyorsanız 4-6 saat arası bekletip yıkayın. Benimki biraz kızıl kahveye doğru gitti. Bir de unutmuşum, aslında ıslak nemli saçıma yapmam gerekiyordu kahverengi tonları için ve ben kuru saçıma uygulamış oldum. Hemen şimdi size iyice anlatmak istiyorum uygulama şeklini, siz saçlarımı izlerken. Ve bakın gerçekten çok güzel oldu, dipten uca çok güzel bir renk tuttu.
Saçlarımızı önce bir kez şampuanla yıkıyoruz. Hafif suyunu alıp daha sonra bu doğal saç boyamızı üzerine sürüyoruz. Bir poşet geçirip tülbent bağlayıp 4-6 saat arası bekletip sonra şampuansız sadece saç kremi kullanarak ve son derece ılık bir suyla, soğuğa yakın ılık bir suyla yıkıyoruz. Hepsi bu kadar. Videolarımda da var. Beni takip edenler bilir. Şöyle bakın, dipten uca gerçekten muhteşem güzel bir renk. Çivit otu bulamayanlar artık rahatlıkla bununla boyayabilirler. Buna alternatif bir boyama daha vereceğim size. Benim saçlarımda beyazlarım şöyle okla gösterdiğim yerde saçımın yan ve arkasında ve altlarda kalıyor benim beyazlarım. Çok az beyazım var zaten. Bakın şöyle ve çok güzel kapattı gerçekten ilk boyama olmasına rağmen. Ama ben biliyorsunuz sürekli de doğal saç boyama yapıyorum. İlk kez boyayacaklarda videodaki gibi renk olmayabilir. Düzenli olarak yapmak gerekiyor. Dipten beyazlar gelmeden dip boya şeklinde saç rengini oturttuktan sonra da 2 ya da 3 ayda bir de tam boya şeklinde devam edilebilir. 4-5 boyama sonra ancak renk oturur. Tepe kısmımda böyle görünüyor. Şu yanları göstereyim. Zaten bu yanlarımda beyaz saç tek tük çok az. Doğal saç boyama saç beyazlamasını azaltır ve geciktirir. O yüzden benim saçlarımda beyaz saç çok az. Beyaz saçı çok olanlar lütfen çok sabretsinler. Çünkü beyaz saçı boyamak çok zor. Beyaz saç boyayı çok kolay almaz. Çok zor alır. Şöyle tepemi de iyice gösteriyorum. Gözünüz saçlarımda, kulağınız bende olsun. Artan mavi kelebek çayımı buzdolabına koymuştum. Şöyle buzdolabından çıkardım. Hemen saçlarımın üzerine tekrar sürmek istiyorum. Kahverengi rengini iyice sabitlemek, ortaya çıkarmak, kınanın kızıllığını almak için. Dikkatli bir şekilde banyo yaptığım yerde sürüyorum. Çünkü fayansların arasındaki derz dolgularından lekesi çıkmaz. Sadece duş aldığınız yerde sürmenizi öneririm. Mavi kelebek çayını saçıma sürdükten sonra hemen şöyle bir tülbent bağladım. Poşet geçirmedim. Sadece tülbent bağladım. Suyunun akmaması için. Suyunun akması kesilince tülbenti çıkaracağım. Ve tekrar buzdolabına koyuyorum mavi kelebek çayımı. Ben bugün dışarı çıkmayacağım. O yüzden bu çay saçlarımda kalabilir. Bir gün sonra kalan saç boyamla tekrar boyama yapıp sonucu ondan sonra sizlerle paylaşacağım. Gerçekten şu halde bile çok güzel duruyor. Sadece birazcık sertliği var. Sürerken şöyle sürüyorum. Avucumun içerisine azar azar koyup saçıma yediriyorum dipten uca kadar. Öyle dökerek yapmıyorum. Çünkü bu çok değerli bir çay. Dökerek ziyan etmeyelim. Bakın havluya dökülenler bile hemen havluyu boyadı. Saç, kaş ve sakal beyazlaması için de kullanılabilir. Erkek kardeşlerim de kullanabilirler bu suyu. Şimdi şöyle çok az miktarda parmağımı batırarak da kaşlarımı da boyuyorum bununla. Bir gün sonra hemen sabah saçlarımı şöyle göstereyim. Üzerine artan boyayı tekrar uygulayacağım. Gerçekten çok güzel olmuş ve toplamıştım. Çok da hoş bir dalga olmuş ve yumuşamış saçlarım. Böyle boyayla yattığınız zaman eski bir yastık yüzü kullanın ya da yastığınıza eski bir havlu serin. Saçlarımın her yeri de kaşınıyor, çok kaşınıyor. Yeni saçlarım geliyor. Bir nane çayı ile rahatlatıcı maske yapabilirim daha sonra. Şöyle hemen artan boyamı aldım. Banyoda yerlere gazete serdim, lavaboya da serdim. Mavi kelebek çayımı da yanıma aldım. Çünkü koyulaşmış. Birazcık ekliyorum mavi kelebek çayımdan. Az az ekliyorum. Çok sulu olmasın. Çok sulu olunca çok akar. Saçlarımı soğuğa yakın ılık suyla ıslattım, yıkadım, şöyle bir duruladım ve havluyla fazla suyunu aldım. Saçlarıma güzelce dipten uca boyamı uyguladım. Bu da artan, yine arttı. Doğal saç boyama çok bereketli oluyor. Bununla da sadece diplerine ya da iyi girmeyen yerlerine yapabilirim. Şöyle yaklaşık bir 3,5 saat kadar beklettim. Bu ikinci gün yaptığımızı 2-4 saat arası bekletebiliriz. Yeterli olur. Uzun bekletmeler kızıla doğru gider. Kahverengi istiyorsanız 2-4 saat arası ikinci gün yeterli. Gerçekten dipten uca çok iyi olmuş. Çekimimi de kendim yapıyorum. Acele ediyorum. Söz verdim, bu videoyu bu akşam yayına koymak istiyorum bayramdan önce. Herkes yapsın ve bayrama ışıl ışıl ipek gibi saçlarla girsin istiyorum.
İlk kez doğal saç boyama yapacak olanlar ve saçlarında beyazları çok olanlar lütfen sabırla devam etsinler. İlk boyamalarda videodaki gibi renk olmaz. Benim saçlarım çok alışkın doğal saç boyamaya ve her türlü boyayı çok iyi alıyor. Çekimlerin çoğunu kendim yaptığım için çok iyi olmuyor. Lütfen kusuruma bakmayın. Bilgilerime baktığınızı ve beni anlayışla karşıladığınızı biliyorum. Hamileler ve hamilelik şüphesi olanlar, kronik rahatsızlığı olanlar doktorlarına danışmadan yapmasınlar. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk ve bereket içinde olmanızı diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.